Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aloe veralarla karşınızdayım. Aloe vera bakımının tüm püf noktalarından bugün sizlere bahsetmeye çalışacağım. Elimde 3 farklı aloe vera var. Aloe veralarınızın bol bol yavrular çıkarmasını, yeni yavrular vermesini istiyorsanız, çoğaltmak istiyorsanız bu video sizler için tam ideal bir video olacaktır. Özellikle aloe vera yavru çoğaltımı noktasında çok fazla sorular geliyor. Aloe vera bitkisini çoğaltmak aslında çok da zor bir konu değil. Aloe verayı çoğaltmak istiyorsanız aloe veranızın bakımına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer aloe veralarınızın bol bol yavru vermesini istiyorsanız mutlaka aloe vera bakımında dikkat etmeniz gereken püf noktalardan bir tanesi aloe vera'nın saksı seçimidir. Aloe veralar dar ve yüksek saksıları severler. Dar ve yüksek saksılarda bu bitkiler daha hızlı çoğalmaya başlarlar. Eğer çok büyük bir saksı tercih ederseniz İstediğiniz sonucu alamazsınız. Çünkü büyük saksılarda gelişimini daha çok köke verir. Yavrudan ziyade rahat bir ortamı olacağı için çok fazla yavrulamaz. Bu yüzden sizlere tavsiyem eğer bol bol yavru elde etmek istiyorsanız ilk dikkat etmeniz gereken püf nokta aloe vera'nın saksısının dar olması. Aloe vera büyütürken saksı seçiminde özellikle 2 saksı kullanıyorum ben. Bir tanesi dış saksısı, ikincisi ise hemen göstermek istiyorum. Bu şekilde bakın ince uzun ve 6 delikli saksılar özellikle tercih ediyorum. Çünkü aloe verayı suladığınız zaman suyu süzebilmesi gerekiyor. Eğer suyu süzemeyen bir saksı tercih ederseniz ve çok fazla sulama yaparsanız toprak üzerinde küflenmeler ve maalesef aloe vera'nın istediğiniz gibi gelişimi olmayacaktır. Bu şekilde bakın yavrularının çoğalmasını istiyorsanız bu saksı seçimine mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Ve özellikle bakın yapraklarının böyle jel dolu olması için aloe veraların ve bol bol yavru vermesi için mutlaka aloe veralarınızı doğru sulamanız gerekiyor. Sulama konusunda maalesef çok sık hatalar yapılıyor. Fazla sulama sonucu aloe vera'nın yapraklarındaki jeller boşalır. Bunun nedeni ise köklerinde çürüme meydana geleceği için aloe vera'nın yapraklarında bakın bu şekilde dolu jel olmayacaktır. Aksine jellerinin çekildiğini göreceksiniz. Bu da yine en çok sık rastlanan durumlardan bir tanesi. Eğer sizlerin de aloe veralarınızın jelleri çekiliyorsa, bu şekilde yaprakları jel ile dolu değilse hemen saksınızı kontrol edin. Eğer saksınızın içerisinde altında delik yoksa ve çok fazla sulama yapıyorsanız bunun en büyük sebebidir. Maalesef fazla sulama aloe veraları öldürür. Aloe veraların en sevmediği şey fazla sudur. Aloe veralar gelişimlerini en güzel kuru toprakta yaparlar. Yani ne kadar susuz kalırlarsa aloe veralar o kadar hızlı büyürler ve gelişirler. Ama ne kadar fazla sularsanız aloe veranız o kadar gelişimi yavaş olacaktır ve jellerinde çekilme olacaktır. Peki aloe veraları ne zaman sulamalıyız? Bunun belirli bir sulama sıklığı var mıdır? Hemen bundan da size bahsetmek istiyorum. Bakın bu aloe veralarım benim geçen yıl ayırdığım aloe veralar ve hepsi de şu anda gayet güzel büyüdüler. Bakın birçok yavruları var. Evet, bu bitkiyi sulama zamanının geldiğini toprağına bakarak anlayabiliriz. Bunun için belirli bir gün ya da hafta yoktur. Hemen yakınlaştırıyorum. Bakın aloe vera toprağını görüyorsunuz. Tamamıyla kuru bir toprak. Ne ıslak ne de nemli. Aloe vera toprağı bu şekilde kurumadıkça sulama yapmayın. Eğer aloe vera toprağı bu şekilde kuruduysa sulama zamanı gelmiş demektir. Saksı eğer bu şekilde ıslaksa, nemliyse kesinlikle tekrar sulama yapmayın ve özellikle üzeri yapış yapış su doluncaya kadar
aloe veraları sulamayın. Zaten bu bitkiler kaktüs türü olduğu için kuru toprakları severler ve kesinlikle susuz kaldıkça ölmezler. Fakat fazla su sizin çiçeğinizi öldürür. Bakın sularken çok az suluyorum. Yarım su bardağının yarısı, yani çeyrek su bardağı kadar sadece sulama yapacağım. Çünkü sulama yaparken bazen saksının içi iyice su doluncaya kadar yapıyoruz. Bu kesinlikle yanlış bir sulamadır. Az sulayacağız ve toprağı kurumadıkça sulama yapmayacağız. Ve sulama yaptıktan sonra aloe vera'nın konumu da çok önemli. Mutlaka bol gün ışığı almalı. Bol gün ışığı alan bir pencere kenarına, pencereye yakın bir yere konumlandırırsanız aloe veralarınızın çok hızlı geliştiğini göreceksinizdir. Kesinlikle bol ışık alması ve az sulama aloe veraların bol yavru vermesi ve hızlı büyümesi için en önemli etkenlerden bir tanesidir. Fakat dikkat etmeniz gereken, aloe veralarınızı kesinlikle direkt güneşe koymayın. Direkt güneşe koyarsanız yapraklarının gün içerisinde sararmaya başladığını görürsünüz. Bakın hemen buradaki gibi de bir kısmı güneşe değdiği için iki yaprağında sararma, diğer tarafta ise gördüğünüz gibi yapraklarında gayet yeşil. Yani renk değişiminin nedeni direkt güneş almasıdır. Böyle bir durumda endişelenmenize gerek yok. Yapmanız gereken, aloe veranızı güneş almayan bir yere birkaç gün bekletirseniz tekrardan yapraklarının eski yeşilliğine döndüğünü göreceksinizdir. Bu bitkiyi eğer yavrularını ayırmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken, bitki boyunun belirli bir boyuta gelmiş olması gerekiyor. Yani çok küçük olanları koparmayın. Aloe vera yavruları en iyi anaç aloe vera yanında büyür. Kesinlikle küçükken ayırırsanız büyümesi yavaş olur. Bakın hemen bir tane kopardım. Görüyorsunuz aslında kökü çok az olan bir bitkidir. O yüzden aloe veranızda eğer toprağından çıkma, yere düşme olursa endişelenmenize gerek yok. Hemen toprağa ekerseniz yeniden tutacaktır. Ve bakın bu bir yavru ayırma için ideal bir boyudur. Eğer aloe vera yavrunuz bu boyuta geldiyse ayırabilirsiniz. Fakat dediğim gibi acele etmeyin. Sizlere tavsiyem, aloe veralarınız iyice büyüyünceye kadar anaç aloe veradan ayırmak için acele etmeyin. Hemen bunu tekrar bakın toprağa ekiyorum. Sizlere göstermek için kopardım. Bu boyuta gelince de eğer ayırmak istiyorsanız ayırabilirsiniz. Eğer aloe vera bitkiniz çok fazla büyüdüyse ve denge problemi yaşıyorsa sizlere tavsiyem, bakın bu şekilde ben orkide çubukları kullanıyorum. Orkide çubuklarıyla aloe veralarınızı kenarlardan destekleyebilirsiniz. Bakın şu şekilde hemen yan yattığı yere doğru 2 tane çubuk koyarsanız bu bitkinin daha dik durduğunu sizler de göreceksiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken, sert ve kesici cisimlerle desteklemeyin, yoksa jelleri boşalır. Bu yüzden içi jel dolu olduğu için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak aloe vera'nın iyi büyüyebilmesi için, yavru verebilmesi için toprak seçimi çok önemli. Mutlaka torflu, suyu süzebilen bir toprak tercih edin. Bu bir kaktüs toprağı da olabilir. Perlit, bonza taşı ya da kil bilyeleri de olabilir. Bu tarz karışımlardan oluşan bir toprak ile yapabilirsiniz. Bakın ben içine yumurta kabuklarını da koymuştum mesela. Bu şekilde de çok verimli topraklar elde edebilirsiniz. Ve torflu bir toprakta aloe veralarınız istediğiniz boyuta gelecektir. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Bana gelen bütün sorular doğrultusunda bu videoda detaylı püf noktaları anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Ve yeni videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Hoşça kalın.